Bir perde var, görünenle görünmeyeni, söylenenle susulanı ayıran. Tasavvufta hicap derler buna. Hakikatin üstüne çekilmiş sır perdesi. Perdeye yansıyan gölgedir yalnızca ve hakikate ulaşmak için perdeyi aralamak gerekir. Ey izleyen göz, işiten kulak! Perde aralanmadan evvel bil ki, nice asır devrilmiş, nice padişah tahtından inmiş. Lakin dilin sözü kesilememiştir. O dil ki bazen küfürle kahkaha, bazen bir kelam ile sükût doğurur. Bilinmelidir ki bu içtimai hikayede mizah, yasaklıya meşru kılınmış bir dildir. O vakit ey ahali, perde açıla, söz gölgede gizil ola. Bir milletin gülüşü aslında onun en eski hafızasıdır. Ve o hafıza bazen bir şaman davulunun ritmiyle, bazen bir meddahın dilinden dökülen sözle ve kimi zaman da perdenin ardına yansıyan bir gölgeyle dile gelir. Belki de anladınız. Evet, bugün Karagöz ve Hacivat'tan bahsedeceğiz. Biz onları eğlence geleneğinin iki figürü olarak tanıyoruz. Oysa bu iki gölgenin ardında yüzyıllar boyunca kültürler arası geçirgenliklerle biçim değiştirmiş, çok katmanlı bir anlatı zinciri uzanır. Yani daha iyi ifade etmek gerekirse, tarih hiçbir zaman lineer bir çizgi gibi düz bir doğrultuda ilerlemez. Aksine heterarşik etkileşim ağları içerisinde örgütlenerek yeniden biçimlenir ve bize katmanlı formlar olarak geri döner. Bu tabloyu daha net görebilmemiz açısından her biri kendine has renk ve gerilimle dokunmuş iplerden örülen devasa bir örümcek ağı hayal edin. Ağdaki bazı ipler düğümlerle birbirlerine bağlanır ve tarihte belirleyici dönemeçleri oluştururlar. Bazıları ise birbirine dokunmadan yan yana süzülür. Kimi ipler ise bir noktada kesişir, ardından yine kendi yollarına saparlar. Önemli olan bu ağda iz sürebilmek, kültürel değişimleri, uyarlamaları ve yeniden üretimleri okuyabilmektir. Bu bağlamda yolculuğumuzun ilk durağı bizi bulunduğumuz bu noktadan alıp Uzak Asya'ya, Çin'e götürecek. Rivayete göre milattan önce 2. yüzyılda İmparator Hu çok sevdiği cariyesinin ani ölümüyle büyük bir yasa gömülür. Öyle ki devlet işlerinden dahi elini eteğini çeker. Sarayın bilge danışmanlarından biri bir gün avluda oynayan çocukların şemsiyelerle duvara düşürdükleri gölgeleri fark eder. Bu görüntüden ilhamla imparatorun kalbini ferahlatacak bir temsile girişir. Bir gece vakti imparatoru avluya davet eder. Kurduğu perde ve ışık düzeneğiyle kaybedilen cariyenin silüetini öyle bir maharetle canlandırır ki imparator bir anlığına geçmişin huzuruna yeniden kavuşur. Böylece gölge, kaybın temsille geri çağrıldığı bir hafıza aracına dönüşür. Ancak Çin'in resmi belgelerinde bu olaya dair doğrudan bir kanıt bulunmadığını vurgulamam gerekir. Bu anlatı daha çok sözlü gelenek içerisinde biçimlenmiş, gölge tiyatrosuna anlam ve kutsiyet atfeden bir köken miti niteliğindedir. O zaman bu rivayetlerden biraz daha uzaklaşıp gölge tiyatrosunu daha derinlikli olarak anlayabilmek için Çin'in altın çağlarından biri olan Tang Hanedanlığı dönemine bir göz atalım. Siyasal ve ekonomik refahın yanı sıra düşünsel çoğunluğuyla da öne çıkan bu çağda Konfüçyüsçülük, Taoizm ve özellikle Budizm toplumun geniş kesimlerinde yankı bulmuş. Giderek devlet destekli kurumsal bir yapı haline almıştır. Burada ülkenin dört bir yanında manastırların çoğaldığı, Budist rahiplerin toplumsal yaşamda belirginleştiği bir tablodan söz ediyoruz. Fakat bu dönem için Budist ruhban sınıfının önünde çözülmesi gereken kritik bir problem belirir. Devlet eliyle desteklenen Budist doktrinlerin halka indirgenememesi sorunu. Budist öğretinin merkezinde yer alan karma, samsara, nirvana gibi kavramlar
hissedilerek anlaşılması gereken ontolojik kavramlardır. Ancak halk tabanındaki okuryazarlık oranı öylesine düşüktür ki, Budist öğretilerin yalnızca yazılı değil, sözlü yoluyla aktarımı da oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Budist rahipler eski kültürel katmanlarda yer alan anlatı tekniklerini devreye sokarlar. Öğretilerini görsellikle, sesle ve hareketle aktarabileceklerini fark ederler. Manastırlarda ya da köy meydanlarında kurulan perdelerde gölgeler oynatılır. Ruhun göçü, karma döngüsü, cennet ve cehennem motifleri bir bakıma canlandırmalı tefsir halini alır. Gölge, Budizmin karmaşık metafizik evrenini halkın gözleri önüne serer. Fen Pençe'nin Çin Gölge Tiyatrosu üzerine yaptığı çalışmalardan biliyoruz ki, burada gerçekleşen sanat biçimi, ritüelistik ve pedagojik bir araç olarak işlev görmüştür. Budizm, doğası gereği tebliğe, yani öğretiyi yaymaya dayalı bir inanç olmasından mütevellit, bu fikirler yalnızca Çin sarayları içerisinde kalmamış, daha sonraki dönemlerde Budist rahipler tarafından Çin'den başlayıp Himalaya eteklerine, Hindistan'a, oradan Güney Asya'ya ve Java adasına kadar uzanan geniş bir güzergahta yayılmıştır. Nitekim Güney Hindistan'da ortaya çıkan Tolpa adlı gelenek bunun en iyi yansımalarından biridir. Burada gölge figürleri Budist temadan Hindu destanlarına kaymış, özellikle Ramayana hikayeleri gölge perdesine taşınmıştır. Geceler boyunca süren temsillerde Rama'nın sürgünü, Ravana'nın kurnazlıkları, Hanuman'ın sadakati perdeye yansır. Her karakter bir gölge figürüyle temsil edilir. Müzik ve anlatı ile birleşerek seyirciye masal gibi aktarılır. Bir ahlak dersi, bir dharma öğretisi sunar. Endonezya'daki wayang kulit ise bu sanat biçiminin en karmaşık ve belki de en büyüleyici formlarından biridir. Burada gölge tapınmanın bizzat kendisi olmuştur. Deriden oyulmuş, ince ince işlenmiş figürler sanki başka bir aleme yansır. Tanrılar gölgede vücut bulur. Gösteriler ritüel bir ayin olarak icra edilir. Wayang Kulit oyunlarında hikaye anlatıcısı Dalang bir yandan kuklaları oynatır, bir yandan gamelan orkestrasına ritim verir. Bir yandan da kutsal metinlerden pasajlar okur. Bu oyunlar çoğu zaman gece boyunca sürer ve güneş doğarken son bulur. Böylece karanlıktan ışığa doğru bir geçiş, bir metafizik uyanış sergilenmiş olur. Tüm bu gölge fikirleri coğrafyadan coğrafyaya yayılırken Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında ateşin etrafında halka olmuş bir topluluk korkularını ve umutlarını dile dökmek için bir figürü merkez olarak almaktaydı. Kam, yani bizim bildiğimiz adıyla şaman. Şaman, Orta Asya şamanist inancının merkezindeki figürdür. Onu yalnızca bir din adamı ya da bir şifacı olarak görmek indirgemeci olur. O aynı zamanda bir performans sanatçısıdır. Bedenin, sesin, nesnelerin ve hatta gölgelerin ritüelistik bir anlatıya dönüştüğü karmaşık bir sahneyi kurar. Mircea Eliade, Şamanizm Arkaik Tekniklerin Tarihi adlı eserinde şamanı ruhani alemlere yapılan yolculukların rehberi olarak tanımlamaktadır. Bu yolculuklar bazen hayvan postlarına bürünerek, bazen kemikten yapılmış maskeler takarak, bazen de vücudunu doğadaki bir varlığı taklit edecek şekilde eğip bükerek gerçekleşir. Sahne burada ateşin etrafıdır. Dekor karanlıktır. Gölge ise doğrudan şamanın bedeninde can bulur. Topluluk böylece hem kendi korkularıyla yüzleşir hem de ortak bilinç dışında saklı imgeleri yeniden üretir. Perdeler yoktur belki. Lakin Karagöz ile aynı dili konuşan o arkaik ruh şaman ateşinin çevresinde çoktan doğmuştur. Zamanla bu anlatı biçimi yeniden başka coğrafyalara taşınarak el değiştirir. 11. yüzyılda Anadolu'ya gelen göçer Türkmen toplulukları Selçuklu Devleti'nin kurulmasında belirleyici rol oynar. Zamanla bu topraklara kök salar ve kendi anlatı geleneklerini Anadolu'nun kültürel dokusuna işler. 13. yüzyıla gelindiğinde ise bu toplulukların kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya başladığını ve yeni beyliklerin birbiri ardına kurulduğunu görürüz.
Bu geçiş tablosunda Türkmen halkı hala yarı göçer ve doğayla iç içedir. Şaman geleneklerinin izleri kırsalda, sözlü anlatılarda, düğünlerde, mezarbaşı ağıtlarında ve halk eğlencelerinde yaşamaya devam eder. Ateş etrafındaki anlatılar, doğaçlama taklit oyunları, kaba hicivler, gövdesel anlatımlar. Hepsi gölgenin henüz adı konmamış bir biçimi gibidir. O at daha sonra Anadolu'nun çarşılarında, kahvehanelerinde ete kemiğe bürünecektir. Tam da bu sırada ipin bir başka ucu kilometrelerce ötedeki bir coğrafyaya, Mısır'a doğru uzanır. Memlüklüler döneminde Kahire, Orta Doğu'nun en canlı kültürel merkezlerinden biri haline gelir. Ve ilginçtir ki Memlük Sarayı'nda da gölge oyunlarına rastlarız. Bu coğrafi ayrıntı özellikle dikkat çekicidir. Çünkü Memlük ordularının ileri gelenlerinin büyük bir kısmı Orta Asya kökenli Türkmenlerden oluşur. Dolayısıyla Çin'den Orta Asya'ya kadar ulaşan gölge oyunu geleneğinin Türkmenler tarafından hem Anadolu'ya hem de Mısır'a taşındığı görülmüş olur. Neticede Çin saraylarında perdeye düşen o gölge, yüzyıllar sonra Anadolu'da bir mizah ve hiciv sanatına dönüşerek yeniden doğmuştur. Bu tarih sahnesinde gölgeler büyüdükçe yeni anlatı teknikleri de iç içe geçer. Bunlardan biri de Osmanlı toplumunda güçlü bir sözlü kültür geleneğini temsil eden meddahlardır. Meddahlar gündelik yaşama eleştirel gözle bakan kişidir. Bir sandalye, bir mendil ve bir bastonla onlarca karakter mekanın ve çatışmanın temsilcisine dönüşür. Anlatılarında mizah hafızayla birleşir. Hicivle işlenmiş her sahne toplumun derinliklerinde saklı olanı görünür kılar. Meddah bir Ermeni terzinin aksanıyla konuştuğunda da, bir Arnavut hamalın yürüyüşünü taklit ettiğinde de anlatının merkezine yalnızca karakteri değil, onunla birlikte yaşadığı toplumsal gerçeği de sahneye taşır. Şalvarından şivesine, yürüyüşünden jestine kadar her figür tanıdıktır. Ve bu tanıdıklık izleyiciye hem gülme hem de düşünme fırsatı sunar. Mizah burada kendine yeniden dönmek, gördüğüne aynadan bakmak ve ortak bir gerçeklikte buluşma biçimidir. Yani köklü bir eleştiri geleneğinin parçası. Zamanla bu anlatı geleneği çift sesli bir yapıya bürünür. Karagöz ve Hacivat. Burada meddah geleneğiyle Karagöz oyunu ayrımını anlaşılır kılmamız gerektiğini düşünüyorum. Metin And'ın ifadesiyle Karagöz ile Hacivat'ı meddah anlatısından ayıran çizgi, birinin canlı tiyatro, diğerinin ise projeksiyon tiyatrosu oluşudur. Meddah, tek bir ağızdan onlarca karakteri var ederken, Karagöz perdesinde figürler ışıkla hayat bulur. Toplumsal eleştiri, Karagöz ve Hacivat sahnesine taşınırken, daha girift, daha çatışmalı bir hal alır. Bir yanda patavatsız, doğrudan, kaba ama samimi diliyle Karagöz, öte yanda dolambaçlı sözlerin ve inceltilmiş nezaketin temsilcisiyle Hacivat. Biri halkın sesi, diğeri yönetenin dili gibidir. Bu iki figür, gelenek ile modernite, köy ile kent, avam ile havas arasındaki gerilimi tam olarak temsil eder. Her sözde bir ima, her taklitte bir taşlamayla. Ve elbette Karagöz perdesi yalnızca bu iki karakterle de sınırlı kalmaz. Etnik ve sosyal tiplemeler de yerlerini alır bu oyunda. Laz, Tiryaki, Arnavut, Çelebi, Yahudi, Zenne, Beberuhi her biri Osmanlı'nın karmaşık yapısının sahneye taşınmış halidir. Tüm bu tiplemeler size basma kalıp görünebilir. Oysa dönemin toplumsal dokusunda her biri bir aidiyet ve tanıma biçimidir. Ve ilginçtir ki her karakter Karagöz tarafından dövülüp laf söylense de bu sahnenin dışına itilmiş kimse yoktur. Açıkçası bu bugünün dünyası için bile devrimci bir şey. Bunun yanında padişah ya da sadrazamın doğrudan sahnelerde yer almadığını görürüz. Lakin onların kararları, adalet anlayışları ve gafletleri hep bir şekilde taşlamaya konu olur. Mesela bir oyunda vezir yardım talebini geri çevirir. Karagöz hiddetlenir ve yüce kapıyı diline dolamaya başlar. Doğrudan isim verilmez ama kastedilen bellidir. Bu oyunlar sarayla halk arasında görünmeyen ama hissedilen bir uçurumu dillendirir.
Bürokrasinin yavaşlığı, rüşvetle anılması, saraylıların halktan kopukluğu hepsi dolaylı hicivle işlenmektedir. İşte bu yüzden Osmanlı'dan başlayarak gölge oyunu kimi zaman sarayı güldürmüş, kimi zaman da oldukça rahatsız etmiştir. Klasik dönem sonrası saray kültürü merkezileştikçe gölge oyunu da saray denetimine girer. Karagöz ve Hacivat'ın padişah huzurunda oynatıldığı da olur. Fakat bu gölgeli mizahın sınırları giderek daha net çizilmeye başlar. Nitekim 18. yüzyılın sonlarında 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde Karagöz oyunlarının içeriği saray tarafından dikkatle takip edilir. 3. Selim devrinde sadaret makamından gelen bir yazıda oyunlarda haddinden fazla ileri gidilmemesi, devlet ricalinin alaya alınmaması emriyle sanat erbabına üstü örtülü bir ikaz gönderildiği görülmektedir. Böylece perde arkasındaki her söz ve her bakış bir kahyanın, bir nazırın süzgecinden geçmek zorunda kalır. İkinci Abdülhamit döneminde ise bu denetim artık kurumsallaşır. Saray, karagözcülere hangi tiplemelerin kullanılabileceği ya da devlet adamlarının isimlerinin oyunda anılmaması gerektiği gibi kurallar bildirir. Hatta karagöz figürlerinin fazla politik bulunması halinde perdenin tümden kapatıldığı, meddahlarla birlikte Karagöz sanatçılarının İstanbul dışına sürüldüğü dahi olur. Bu örnek Karagöz'ün gölge olmasına rağmen gücün yani merkezin gözünde nedenli bir ışık sızdırıcısı olduğunu fazlasıyla göstermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarına gelindiğinde ise halk kültürüyle kurulmak istenen bağın hem geçmişi sahiplenme hem de onu denetim altına alma arzusuyla yeniden biçimlenmeye başladığını görürüz. Halk evleri bünyesinde yürütülen kültürel reformlarla birlikte geleneksel halk sanatları milli kültürün temsili olarak ele alınırken bu oyunların içeriği de pedagojik, ahlaki ve ideolojik bakımdan filtrelenir. Karagöz'ün alaycı dili törensel bir ağıza evrilir. Toplumsal taşlama yerini eğlenceli didişmelere bırakır. Üstelik bu dönüşüm yalnızca metin düzeyinde değil, mekan ve seyirci bağlamında da belirgindir. Bir zamanlar kahvehanelerde, çarşılarda, han avlularında perdelenen bu oyunlar artık okul gösterilerine, çocuk matinelerine ve bayram şenliklerine taşınır. Halktan doğan bir sanat halk adına ehlileştirilir. Halbuki gölge oyunu çarşıda doğmuştur, cami avlusunda değil. Onu cami duvarına yaslarsanız sesi çatlamaya başlar. Devlet kürsüsüne çıkarırsanız fısıltıya dönüşür. İçinizde izleyenleriniz varsa Ezel Akay'ın sahneye yansıttığı Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü filmi işte tam da bu çatlağın izini sürer. Filmde gölge, siyasi, kültürel ve epistemolojik bir kırılmanın sembolü olarak karşımıza çıkar. Akay, Hacivat ve Karagöz şahsında söz söylemenin tarihsel bedelini sorgulamaktadır. Hacivat, düzenin diliyle konuşan bir medrese çocuğuyken Karagöz oldukça doğrudandır. Dilinde filtresiz bir hakikat, gözünde mahallenin gürültüsü, kahkahasında bir ihtilal vardır. Aslında burada Hacivat, aydın ve entelektüel kimliğiyle kendi yolunu arayan ama doğrudan ve süslemesiz konuşan Karagöz'e ışık tutar. Hacivat'ın yönlendirmesi, Karagöz'ün eleştirisini daha da parlatır. Bu yüzden Karagöz güldürürken tedirgin eder. Söylediği yalnızca laf değil, dönemin iktidarının duymak istemediğidir. Bu bağlamda film bize Karagöz ve Hacivat'ın susturuluşunu, halk vicdanından çekilişini, mizahın nasıl bir tehdit haline geldiğini gösterir. Ve sonunda şu basit ama yakıcı soruyu sordurur. Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü? Bu sorunun cevabı yalnızca bir rivayette gizlidir. Bir cami inşaatında işçileri eğlendirip oyaladıkları için. Ama tabii ki bu sembolik bir yaklaşımdır. Gerçek sebep şudur. Çünkü herkesin içinde herkes hakkında konuşuyorlardı. Olaydan 300 yıl sonra kaleme alınan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında herhangi bir tarihsel belge bu idamı doğrulamasa da halk anlatısı belgelerden önce gelir. Çünkü halk devrin mizahçısının kaderini çok iyi bilir. Mizahçı fazla güldürürse ya susturulur ya da unutturulur. Çok konuşanın perdesi çekilir.
Bu bağlamda tarihten başka bir örnek daha verebiliriz. 17. yüzyılda yaşamış hicvin en keskin kalemlerinden biri Nefi. Onun kaderi de Karagöz ve Hacivat'tan farksızdır. Sadrazama köpek, müftiye yalancı diyen, padişaha bile hiciv yazacak kadar gözü kara bir şair. Bu şair sarayın sabrını taşırmıştır. Hatta rivayete göre idam fermanı çıkınca sarayın hadım edilmiş siyahi ağalarından birine gider. Affedilmek için bir dilekçe yazdırır. Ne var ki ağa dilekçeyi imzalarken kalemden bir damla mürekkep kağıda düşer. Nefi'nin o anda hiciv damarı yine kabarır ve ağanın siyahi oluşuna vurgu yaparak mübarek teriniz kağıda damladı efendim der. İşte bu söz bir ömrün özeti gibidir. Kesilecek olan baştır ama susturulmak istenen dildir. Nefi'nin hicivleri de, Karagöz ve Hacivat'ın gölgeleri de bir kahkahanın içinden doğmuş, bir celladın önünde son bulmuştur. Tarih tekerrür etsin der bir ses. Belki bu kez aynı söz başka türlü duyulur. Belki bu kez başka yollar, başka çareler bulunur. Ve belki de bir dem aşksız olmayız artık. Bir dem sözsüz kalmayız. Bir dem gölgede yeniden ses buluruz. Zira söz uçar, evet, ama gölge hatırlar. Ve gölgenin hafızası varsa perde henüz tam kapanmamış demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İyi bir dünya yaratma yolunda sanat, hoşgörü ve güzellikle kalın.